millete armağan olsun. İmamoğlu iman edip sabreder, yeter ki sonunda adalet olsun. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadeleye devam edeceğiz. Yassı adalarda tutmayan hesap, zincir bozanlarda tutar sandılar. Pınarhisar yolunda dünkü isyanı unutup da bugün zalim oldular. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyecek, asla. Bir sultanın kadim sözleri gibi kalsın benim davam, divana kalsın. Ardında dağ gibi milletim varken zalim o zulmüyle kendine yansın. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Adalet varlığın temeli derler, varlığım millete armağan olsun. İmamoğlu iman edip sabreder, yeter ki sonunda adalet olsun. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, Sahnemizde bulunan selamı çakan. parti yöneticilerimizden, kıymetli misafirlerimizden rica ediyoruz efendim. Sahnenin önünü boşaltacağız ve sizleri salon içerisindeki yerlerinizi almanızı önemli rica ediyoruz. Birazdan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel alana giriş yapacaktır. Bizlere göre sahnenin sağ tarafında bulunan çok kıymetli misafirlerimizi, ayakta bulunan misafirlerimizi salon içerisindeki yerlerini almalarını önemli rica ediyoruz. Sultanın kadim sözleri gibi kalsın benim davam, divana kalsın. Ardında dağ gibi milletim varken zalim o zulmüyle kendine yansın. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Adalet varlığın temeli derler, varlığım millete armağan olsun. İmamoğlu iman edip sabreder, yeter ki sonunda adalet olsun. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadeleye devam edeceğiz. Yassı adalarda tutmayan hesap, zincir bozanlarda tutar sandılar. Pınarhisar yolunda dünkü isyanı unutup da bugün zalim oldular. Bu kardeşiniz bu yola Arkadaşlarımızdan çıkmıştır. rica ediyoruz efendim. Asla vazgeçmeyecek, Basın asla. haricindeki tüm misafirlerimizin salon içerisindeki yerlerini almalarını önemli rica ediyoruz. Birazdan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel salona giriş yapacaktır. Zalim o zulmüyle kendine yansın. Hakime değil ki
açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Adalet varlığın temeli derler. Varlığım millete armağan olsun. İmamoğlu iman edip sabreder. Yeter ki sonunda adalet olsun. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadeleye devam edeceğiz. Yassı adalarda tutmayan hesap, zincir bozanlarda tutar sandılar. Pınarhisar yolunda dünkü isyanı unutup da bugün zalim oldular. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyecek, asla. Bir sultanın kadim sözleri gibi kalsın benim davam, divana kalsın. Ardında dağ gibi milletim varken zalim o zulmüyle kendine yansın. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Sahnenin önünde ayakta bulunan çok kıymetli misafirlerimizi sahnenin sol tarafına doğru davet ediyoruz. Çok kıymetli misafirlerimizi sahnenin sol tarafına davet ediyoruz. Adalet olsun. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye dili açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadeleye devam edeceğiz. Çok kıymetli katılımcılar, demokrasi ve adalet mücadelemizin öncüsü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel salona giriş yapmıştır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, İstanbul İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, ilçe belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi ve tutuklu belediye başkanlarımızın kıymetli aileleri, değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, demokrasi ve adaletin 100 kara günü, 100 karası toplantısına hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.
Sayın Genel Başkanım, çok değerli katılımcılar, ilk olarak sizleri 19 Mart darbe öncesi ve sonrasını anlatan, İstanbul halkına hizmet etmeyi engelleyen anlayışın darbe videosu ile baş başa bırakıyoruz. İstanbul halkı karar verdi. Sandıkta iradesini ortaya koydu. Ama o günden beri birileri bu iradeyi yok saymak için elinden geleni yaptı. Kamu bankaları bir kez bile kapımızı çalmadı. Bize ne kadar verildi? 0. Pandemi döneminde yardım topladık, hesaplarımıza bloke koydular. Metro için bulduğumuz krediyi elimizden çekip aldılar. 5000 yeni taksi önerdik. 14 kez reddettiler. Yeni otobüs alacaktık. 20 aydır bekletiyorlar. İstanbul'un mülklerini aldılar, parklarını devrettiler, tarihi yapılarına el koydular. Cemevlerini ibadethane saymadılar. Halk sütü, anne kartı, öğrenci bursunu mevzuata aykırı buldular. Ama biz susmadık. Her gün engel koydular. Biz her gün bir adım daha attık. Şu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir birim bile yemeyeceksiniz, bir birim. Saraçhane'yi kütüphane yapacaktık, tarihi eser dediler. Şehir tiyatrolarını güçlendirecektik, izin vermediler. Yetmedi. Başkanımıza elleri arkada yürüdü diye soruşturma açtılar. Çünkü biliyorlar, bu değişim İstanbul'dan başladı. Ve biliyorlar ki İstanbul değişirse Türkiye değişir. İşte bu yüzden bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ama artık çok geç. Halk uyandı. Çünkü bu şehir karanlığa değil, aydınlığa yürüyor. Çünkü bu halk susmaya değil, konuşmaya karar verdi. Çünkü bu belediye yandaşa değil, halka hizmet ediyor. Arama işlemi neredeyse 45 dakikadır devam ediyor. İçeriye avukat sokmayan bir kolluk kuvveti tavrıyla beraberiz burada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 soruşturmasında 106 kişi 7 ayrı iddiayla suçlanıyor. Ekrem Bey'in ifadesi bittikten sonra içeriye girdik. Kendisini soran herkese selam söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu, herkesin güçlü olmasını istedi. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ekrem'i tutukladılar. Ülkeyi yönetenler yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar. Ama öyle olmayacak. Ayaktayız, meydandayız. Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Programı nedeniyle bugün aramızda bulunamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın video mesajı ile sizleri baş başa bırakıyorum. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ne yazık ki bugün burada halkın oylarıyla seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ekrem Başkanımızın 100 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığı bir ülkenin gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Üstelik ortada hala bir iddianame dahi yok. Delil yok ama özgürlük de yok. Sadece Ekrem Başkanımız mı? Halkın oylarıyla seçilmiş 10 belediye başkanımız daha cezaevinde. Hepsinin ortak suçu halkın iradesiyle görev başına gelmeleri.
Bizleri ekran başında izleyenler, salonda dinleyenler, şunu unutmayalım. Biz hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmıyoruz. Çünkü halkın huzuruna nasıl alnımız ak, başımız dik çıkıyorsak, hukukun önünde de aynı duruşta durmaktan çekinmeyiz. Üstelik dokunulmazlığımız da yok. Varsa bir suçumuz elbette yargılayın. Ama unutulmasın ki hukukun evrensel ilkelerine göre tutukluluk bir istisnadır. Esas olan tutuksuz yargılanmadır. Bunu söylemekten, hukukun evrensel ilkelerini hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bu ülkede adaletin terazisini yeniden kurmaya ant içtik. Bugün İstanbul'dan ses yükseltiyoruz. Yarın Erzurum'dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Van'dan, Ankara'dan yükselteceğiz bu sesi. Çünkü talebimiz belli. Hak, hukuk ve adalet. Ve şunu herkes bilsin. Artık sen ya da ben yok. Bunu biz olarak yapacağız. Çünkü ne başka bir çıkış yolumuz var ne de başka bir çaremiz. Çünkü adalet yoksa aşk da olmuyor, iş de olmuyor, gelecek de olmuyor maalesef. Bu artık bir parti meselesini aşalı çok oldu. Bu artık memleket meselesi haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şeref konuğu sıfatıyla davet edildiğim kardeş şehrimiz Viyana'da 200'ü aşkın kentin katılımıyla 2 yılda bir düzenlenen Dünya Kentler Zirvesi Belediye Başkanları Forumu'na katılacak olmam dolayısıyla aranızda olamıyorum. Bugün orada olamasam da mücadelemiz ortak, yolumuz bir. Buradan başta tüm muhalefet partilerine ve demokrasiye inanan herkesi çağrımdır. Eğer birlikte hareket etmezsek sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Bırakın çocuklarımızı, torunlarımız dahi bizi affetmeyecek. Çünkü bu ülke yeniden ayağa kalkacaksa bunu ancak bir ve beraber olarak başarabiliriz. Umutsuz olmaya ise hiç hakkımız yok. Türk milleti ne zor günlerden geçti ve yılmadı. Bugün de yılmayacak. O sandık gelecek, adalet geri dönecek ve biz bu ülkeyi hak ettiği tertemiz yarınlara hep birlikte kavuşturacağız. Söz veriyoruz, başaracağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, fiziken Silivri zindanlarında hapsedilmiş olsa da kalben, ruhen ve fikren bizimle birlikte olan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem Başkanımızı dinliyoruz şimdi. Ve 3 Haziran 1971 Trabzon doğumlu Ekrem İmamoğlu 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'un belediye başkanı, korkulu rüyanız, varlığımla da, icraatlarımla da sizi korkutuyorum, korkutmaya devam edeceğim. Ben gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum. Yaradan bana çok güzel şeyler lütfetti. İnandım mı oluyor. Allah'ıma şükürler olsun. Bu sefer inandığım bu yolculuk en güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk. En güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk. Sesim kısılsa da, ayağıma taş bağlasalar da, beni engellemeye çalışsalar da, bize sıkıntılar vermeye çalışsalar da size güveniyorum çünkü siz varsınız yanımda. Siz benimle berabersiniz. İnsanca, hakça bir düzen kurmaya geliyoruz. Huzurun, güvenin, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye kuracağız. Andolsun sevgili gençler, andolsun kuracağız. Şart olsun kuracağız.
Ve siz tarih yazacaksınız, tarih. Sizin yol arkadaşınız olarak yaşadığım müddetçe nerede olursam olayım, hangi makamda olursam olayım, nerede sizin hizmetinize dönük bir mücadelenin içerisinde olayım, sözümü esirgemeyeceğim, geri durmayacağım, milletimin çıkarının yanında olmaya devam edeceğim. Hepinize söz veriyorum. Bir avuç insana milletin zalimliğe boyun eğmeyeceğini göstereceğiz. Ön seçimde tek bir bilek, tek bir yumruk olacağız, yumruk olacağız. Şart olsun ki nefes aldığım sürece adaletsizliğe, zalimliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem. O bir avuç insan bizden korksun. Çünkü biz milletimizle başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Türkiye başaracak. Şimdi sizleri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde 100 gün süren direnişi anlatan video ile baş başa bırakıyorum. Bugün de çok enteresan bir olay yaşadık tabii. Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 31 yıl sonra iptal ediliyor ve hukuksuz bir şekilde. 19 Mart 2025 İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı. Gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Bir adım geri atmayız. Bir kelime eksik konuşmayız. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Asla sinmeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber. Değerli katılımcılar, konuşmalarını yapmak üzere 100 günde büyük bir mücadeleyi örgütleyen, milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele eden, asıl hedeften şaşmayan, asla yolundan dönmeyen Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Gidecek bu zulüm, geri durma.
şanslar olacak bir gün, geri durma. Sabahın hala sahibi var, bitecek bu zulüm, geri durma. Yan yana olanlar. Değerli yol arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, bugün önemli bir günde iki önemli buluşma için buradayız, İstanbul'dayız. Meclis grup toplantımızın olduğu gün ve saatte burada sizlerle birlikte, akşam da her şeyin başladığı yerde, her şeyin başladığı saatte 20.30'da hep birlikte Saraçhane'deyiz. Bir büyük adaletsizliğin karşısında, bir demokrasi utancının tam ortasında mücadelemizle dimdik durmak için, hatırlamak, hatırlatmak için, unutmamak, unutturmamak için, bir kez daha kenetlenmek için buradayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, umutla ve dirençle selamlıyorum. Bugün siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 19 Mart darbesinin tam 104. günü. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ise tam 100. günü. Milli iradenin adliyelerde, saray koridorlarında boğulmak istendiği, halkın egemenliğine pusuların kurulduğu bir süreci yaşıyoruz. Tam 100 gün önce bugün 15,5 milyon insanın sandığa giderek oy verdiği bir cumhurbaşkanı adayı adaylaştığı gün tutuklandı. Bugün 100. gün. 100 karasıdır. Demokrasinin 100 karasıdır. Adaletin 100 karasıdır. Bu süreç Türkiye siyasi tarihinin 100 karasıdır. 19 Mart'tan bu yana sokaklardayız. Meydanlardayız. Gençlerin dediği gibi miting için değil, eylem için meydanlardayız. Bir darbeye karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü bu milletin tarihinde aslında bir direnişin tarihi yatar. Tarihte zalimler hep var, var olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama direniş ile de vardır. Kazananlar hep direnenler olmuştur. Ekrem İmamoğlu 100 gündür gururuyla, onuruyla o hücrede dimdik ayakta duruyor. Atılan iftiralardan hiçbirisi ona yapışmadı, yapışmıyor. Biz de milletimizle birlikte 100 gündür meydanlardayız. Ekrem Başkan'ı hapse atanlar da korkudan insan içine çıkamazken biz beraberiz, birlikteyiz, omuz omuzayız. Birbirimizin yüzüne, gözüne bakıyor, birbirimizden güç alıyoruz. Bu millet vicdanı karalara değil, size, bana, Ekrem Başkan'a itibar ediyor. Bu millet devleti kendi çıkarları için kullananların değil, gerekirse yalın ayak, çıplak elle adalet mücadelesi verenlerin yanında duruyor. Değerli arkadaşlar, bu iktidar 100 gün önce milletin gözünden de gönlünden de düşmüştür. Bu iktidar aslında 100 gün önce kaybettiğini itiraf etmiştir. İşte bu yüzden bugün aynı zamanda milletin henüz tecelli etmemiş iradesinin, ilan edilmemiş de olsa zaferinin 100. günüdür. 100 gündür bu ülkeyi yönetenler artık meşru bir iktidar değildir. Bir avuç insandan oluşan bu yapı baskıyla ayakta durmaya çalışan yitik bir rejimi temsil etmektedir. Demokrasilerde asıl olan ise milletin iradesine saygı duymaktır. Milletin istediği yönetime gelir, istemediği gider. Millet karar verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi 23 yıldır iktidarda.
Millet karar verdi. Recep Tayyip Erdoğan başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Aynı millet 31 Mart 2024 günü bir karar verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini aynen kurulduğu gün gibi o günde Türkiye'nin birinci partisi yaptı. AK Parti ise kurulduğu günden sonra ilk kez yenilgiyle tanıştı. Seçim gecesi yaptığım açıklamada şöyle demiştim. Bu galibiyetin kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bu sonuçları bizi rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak değil, seçmenin açtığı geleceğe yönelik bir kredi olarak değerlendiriyoruz. Böyle söylemiştim. O gün kazandığımız belediyelerle ertesi sabah daha iyi hizmet için, milletin gönlüne girmek için yola koyulduk. Belediye başkanlarımız var güçleriyle durmadan, yorulmadan çalıştılar. İhtiyacı olanlara partisine bakmadan, siyasi görüşüne bakmadan yardım götürdüler. Seçimlerden sonra 6-7 ay sonra yaptığımız araştırmalarda başkanlarımızdan, belediyelerimizden memnuniyet oranı Türkiye ortalamasında %58'leri buldu. Başkanlarımızdan %70'e varan memnuniyet oranlarını yakalayanlar oldu. AK Parti de aynı ölçümleri yaptırdı. AK Parti'nin kendi ölçümlerinde bizim 58 bulduğumuzu onlar 61 olarak ölçtüler. Partimizi de bugün de olduğu gibi o günde bugün de bütün araştırma şirketleri Türkiye'nin birinci partisi, geleceğin iktidar partisi olarak ölçtüler, ilan ettiler. O gün iktidarın yapması gereken bizimle hizmette yarışmaktı. Ama onlar bizle yarışmak yerine, bizle yarışmaktan korkarak bizim demokrasiye duyduğumuz saygıyı, 47 yıl gösterdiğimiz saygıyı millet onlardan Cumhurbaşkanlığı seçiminin takviminin başlayacağı güne kadar sadece 47 ay bekledi. Bırakın 47 ayı, 47 gün bile milletin kararına hürmet edemediler. Yükselen bir panik, bitmeyen bir kibirle millete cephe aldılar. Önümüzü kesmek için iki yola başvurdular. Önce belediyelerimizi çökertmeye çalıştılar. SGK ve vergi borçlarını, pek çoğu kendi dönemlerinden kalan faiz üstüne faiz binmiş fahiş borçları bizim başkanlarımızdan bir seferde, tek seferde kesmek istediler ve bunu büyük oranda yaptılar. Belediye başkanlarımızın ekonomik olarak zor durumda kalması ve millete hizmet edememesi için canlı yayında bakanlarına gözlerinin içine baka baka bunları biraz silkeleyin diye talimat verdiler. Ama başkanlarımızın azmi, kararlılığı, yetenekli ekiplerinin mücadelesiyle hizmeti aksatamadılar. Buradan bir sonuç çıkmayınca bu sefer yargı kumpaslarına giriştiler. Bunun için onlara Zekeriya Öz gibi kullanışlı bir aparat gerekiyordu. Onlar da daha önce mahkeme gezdirdikleri Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Sözcü Gazetesi, Selçuk Kozağaçlı, Grup Yorum, Türk Tabipleri Birliği, Sırrı Süreyya Önder davalarında görevini, verilen siyasi talimatları harfiyen yerine getiren, sonra bakan yardımcısı olarak Ankara'da ödüllendirilen seyyar giyotini buldular ve bu ismi anayasaya aykırı bir kararla Adalet Bakan Yardımcılığı gibi siyasi bir makamdan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atadılar. 9 Ekim'den bu yana 265 gündür İstanbul'da ve Türkiye'de adalet ayaklar altında, vicdan ayaklar altında. Muhaliflere, siyasetçilere,
gazetecilere, belediye başkanlarımıza, pırıl pırıl bürokratlarımıza soruşturmalar açıldı, haksız tutuklamalar yapıldı. İlk olarak 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer tutuklandı, yerine kayyum atandı. Esenyurt halkının %51 oyla seçtiği Ahmet Özer 244 gündür tutukludur. 244 gündür Esenyurt Belediye'miz işgal altında, Esenyurt'un iradesi esirdir. Takip eden günlerde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tam 165 gündür tutuklu. Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler 119 gündür tutuklu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu 100 gündür tutuklu. Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık 100'er gündür tutuklular. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin 27'şer gündür tutuklular, zindanlardalar. Onlarla birlikte 27 gündür, 100 gündür, 119, 165 gündür içeride olan bürokratlarımız var. Tek suçları aldıkları görevi hakkaniyetle yapmak. İçeride halen durduklarına göre kendilerine verilen iftira talimatnamelerine uymamak, gerçeğe aykırı beyanlar verip birbirini karalamamaktır. En yeni bürokratımızdan yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlara kadar Silivri'de ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde esaret altında tutulan namuslu insanlara buradan, bu salondan selam yolluyoruz. Hepsinin arkasındayız. Hepsinin yanındayız. Hepsininle gurur duyuyoruz. Gençler yukarıdan birine sesleniyorlar. Arkamda da bir tablo var. Bundan bir seçim önce Cumhuriyet Halk Partisi kıyılardaki, oralarda da kesintilerimiz vardı. Kıyılarda belediyeleri alan birinci parti olabilen bir durumdan Cumhuriyet Halk Partisi bu ruhla, bu dayanışmayla Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi her birisi bu ön saflarda oturan değerli büyükşehir belediye başkanlarımızın, il belediye başkanlarımızın, ilçe belde belediye başkanlarımızın doğru adayların doğru projelerle, temiz yüreklerle, cesaretle çıktığı yolda 47 yıl sonra ortaya çıkan tablo böyledir. O bahsedilen isim Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ve sandıklar açıldığında bu tabloda kırmızı olmayan hiçbir il kalmayacaktır. Buna inanıyoruz ve buna güveniyoruz. Bizler erken seçim istiyorduk. Erken seçimin adayı erken belirlenir diye yola çıktık. 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğimizi ilan ettik. İşte o zaman telaşla tüm tuşlara birden bastılar. Millet erken seçim isterken onlar darbe hazırlıklarını erkene çektiler. Ekrem Başkanımız ön seçim başvurusunu yaptığı günden bir gün sonra 22 Şubat'ta 31 yıllık diplomasına soruşturma açtılar. Bu hukuksuzluğa razı gelmeyen fakülte dekanı istifasını verdi gitti. 19 Mart günü fakültenin yönetim kurulu toplanacaktı. Sürekli o yönetim kuruluna 7 kişilik yönetimde 4 yetmez, 5'i buldunuz mu? Diploma iptal olacak mı diye sordular.
İşletme Fakültesi'nin onurlu öğretim üyeleri, yönetim kurulu üyeleri buna yanaşmayınca bir gece önce iftar vaktinde hava kararmışken fakültenin değil, üniversitenin yönetim kurulunu, ring seferlerini düzenleyecek, boyanacak duvarlara boya alacak, fakültelerin, üniversitenin ortak alanlarının ortak kararlarını verecek, ancak diplomayla, transkriple, dersle, notla, eğitimle alakası olmayan İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İşletme Fakültesi'nin verdiği diplomayı tek başına ve yetkisizce iftar vaktinde biraz önce Ekrem Başkan'ın videosunu izlediğiniz noktada iptal ettiler. Ekrem Başkan'ın 31 yıllık diplomasını iptal edenlerin yaptıkları kötülük şuydu: bu ülkede artık hiçbir kağıdın değerinin olmadığını, canları istediğinde herkesin mazbatasına, tapusuna, diplomasına, bankadan aldığı mevduat cüzdanına, memurdan aldığı evlendirme cüzdanına çökebileceklerini, bu ülkede devletin sözünün kıymetinin ve güvencesinin olmadığını maalesef tüm dünyaya ilan ettiler. Bu utanç kararını 55 gün boyunca tebliğ dahi edemediler. Tebliğden sonra açılan davada mahkemeye istenen belgeleri sunamadılar. Onun yerine birileri Hakimler Savcılar Kurulu'ndan belgeleri isteyip de vermeyenlere yanlış yapıyorsunuz demek yerine belgeleri isteyen heyeti ilk kararnameyle dağıtıp Türkiye'nin dört bir yanına sürdüler. Erdoğan, Ekrem Başkan'dan o kadar çok korktu ki diplomayı iptal etmekle yetinmedi. Diploma iptalinden sonra, saatler sonra bir sahur vaktinde başkanımızın evine yüzlerce polisle birlikte geldiler. Tepedeki bir kişi, 3 savcı, 3 hakim ve 3 gizli tanıkla bu milletin hafızasından hiçbir zaman silinmeyecek bir darbeye kalkıştı. İnsanlar tepki göstermesin istediler. Gösterileri yasakladılar. Meydanları ablukaya aldılar. Otobüsleri durdurdular. Metro istasyonlarını kapattılar. Köprüleri kaldırıp vapurları bağladılar. Tarihi Yarımada'ya adeta tecrit uyguladılar. İnsanları korkutmaya, sindirmeye çalıştılar. Ancak hiçbir zaman zalime boyun eğmeyen bu millet yine direndi. Bu direnişe engel olamadılar. Cumhuriyet Halk Partililer Vatan Emniyeti'nin önünde, öğrenciler Beyazıt Meydanı'nda toplandılar. İki tarafta da binlerce, on binlerce polis, metrelerce barikat vardı. Öğrenciler ve CHP'liler önlerindeki barikatları yıkarak Saraçhane'ye yürüdüler, Saraçhane'de buluştular. 7 gün gün 7 gece aynı meydanda, aynı otobüsün üzerinde, aynı mikrofondan seslenerek tarihe geçen eylemleri hep birlikte yaptık. 23 Mart geldiğinde 2 milyon üyemizle yapacağımız ön seçimi yasaklamaya, engellemeye kalktılar. Üye sandıklarımızın yanına dayanışma sandıklarımızı koyduk ve milletimizi sandıklara davet ettik. Bu kolay bir davet değildi. Sadece 3 gün vardı. Sadece 500 bini son bir ayda koşup gelmiş 2 milyon üyemiz vardı. Ve orada sizlere, üyelerimize güvendik. Dedik ki dayanışma sandığından herkesi haberdar edin. Oy kullanmaya onları teşvik edin. Sandığa kadar eşlik edin dedik. Ve o gün sayenizde bu aziz millet 15,5 milyon vatandaşımız sandığa koşup oy kullandı. Ve
15,5 milyon vatandaşımız sandığa koştu, geldi, oy kullandı. En genci 18, en yaşlısı 104 yaşındaydı. Karnında 3 aylık bebeğiyle gelen de oldu. 90 yaşında 2 bastonuyla merdivenleri tırmanan da oldu. Geldiler, seçtiler, tarihe geçtiler. O gün biz, başka çare yoktu, bu millete gittik. Bu milletin önüne sandık koyduk. Onlar o gün sandık kurmadılar ama kumpas kurdular. Sandıklar açılıp oylar sayılırken Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı demir parmaklıkların arkasına koyup üzerlerine demir kapıları kapattılar. İşte bugün o tutuklamanın 100. gününde bir aradayız. 100 günde ne yalanlar, ne iftiralar attılar. Bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız dediler. Balyoz'da, Ergenekon'da, İstanbul seçimlerinin iptalinde hangi kumpasları kurdularsa o kumpasların bir benzerini kurdular. İnsan hafızası hem kuvvetli hem zayıf. Unutmamamız gerekenleri unutmuyoruz. Ama bazen unuttuklarımız da unutmamak gerektiği noktada bir kenarda duruyor. Şimdi hepimizin bildiği ama izlerken bu kadar mıydı ya diyeceği bir videoyu hep beraber izleyelim. Kim kimlerin avukatlığına soyulmuş? Bu çok önemli. Bize de savcılık görevini sağ olsun onlar veriyor. Eğer bu anlamda savcılıksa evet savcılık. Burada arı kovanına çomak sokulduğu için rahatsız olanlar var. Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Aldatılıyoruz. Aldatıldık. Ben dahi aldatıldım. Seçim gayri resmi sonuçları tamamlanmış bulunuyor. İstanbul'da seçimi kazandı. Şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu 4.159.650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Ben rakamı söyledim size, bakın yani onu değerlendirmeyi siz yaparsınız. Seçim neden iptal edildi başkanım? Çok basit, çünkü çaldılar. Burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var. 31 Mart'ta büyükşehir seçimlerinde tespit ettiğimiz yolsuzlukların, hırsızlıkların ve hukuksuzlukların hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. 31 Mart yerel seçimlerinde FETÖ izleri deşifre edildi. Yani İstanbul'da seçim yenilenecek. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Herkesi kucaklamaya geldik. Herkesi. Demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. İhalelerde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk tutarı adeta dudak uçuklattı. Yolsuzluk miktarının 560 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Son 6 yıllık İBB bütçesi 497 milyar lira. Bunlar 560 milyar yolsuzluk oldu diyorlar. 1 lirasını bile ispatlayamadılar. O çantalarda para taşındı, jammer taşındı ama galiba para taşındığı biraz daha kesin demeyeyim ama hani oraya yakın. Yani o valizlerde belki ne oldu da ortaya çıkacak? Belki jammer değil, belki para var. Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. 1200 küsur cep telefonunun alındığı tespit edilmiş kurultay için. Cep telefonunun faturaları Medya AŞ'den ödenmiş. Çıkarın telefonunu. Çıkar telefonu göreyim. Ey savcı bey, biz bugün buraya sen kanıt toplayasın diye geldik. 1300 tane. Birbirinin aynısı, aynı marka, birbirinin seri numarasını takip eden bir telefonu görebiliyor musun burada? Var mı bir tane aynı bayiden satın alına?
Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz'da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu. Yandaş medyanın bir yalanı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'yla ilişkilendirilen milyonluk araçların MHP'li bir vekile ait olduğu belirlendi. Ekrem İmamoğlu yönetmelikteki tüm şartları karşılamış olduğu için fakülte yönetim kurulu ve komisyon kararı uyarınca üniversiteye kaydı yapılmıştır. Konu bundan ibarettir. Kolları çok farklı yerlere uzanan bir ahtapota dönüşmüştür. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Bak Erdoğan, tam karşındayım. Ben buradayım, meydandayım ve senin gözünün içine bakıyorum. Bizim utanacak bir şeyimiz yok. Sen neredesin? Salon adamı Erdoğan, sen neredesin? Değerli arkadaşlar, önce muhatabı doğru belirleyelim. Muhatabın şöyle bir ümidi var. Biz gün gelecek, AKP halka hesap verecek deyince diyorlarmış ki kendi aralarında. Çok iyi oluyor. 12,5 milyon üyemiz var. Bunlar böyle deyince bu üyeler CHP gelirse huzurum kaçar. Evladım işten çıkar. Torunum mülakata girmişti, kazanmıştı. Biz de o yüzden öyle olsun diye AK Parti'ye kaydolmuştuk. Ya da muhtar topladı kimlikleri AK Parti'ye kaydetti. Benden de hesap sorulacak. Buradan televizyonları başından bizi dinleyen AK Parti'nin tüm üyelerine sesleniyorum. Hesap verecek olan bu memleketin namuslu, çalışkan, yoksul, her ne sebeple olursa olsun AK Parti'ye kaydedilmiş üyeleri değil, bize bu zulmü yapanlardır. Meselemiz onlarladır. Milletimizde değildir. Muhatap belirleyelim. Muhatap belli. Ona sesleniyorum. Ey Erdoğan! Bundan 2 ay önce, 3 ay önce, 100 gün önce demiştin ki 1 ay geçsin, birbirlerinin yüzüne bakacak, ailelerinin gözünün içine bakacak halleri kalmayacak. Atılacak iftiralara, yalanlara, gizli tanıklara, ailelerin birbirine düşmesine güveniyordun. Bak bu meydanda, bu salonda hep beraberiz. Biraz önce Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi. Buradan ben bu salonu dolduranların gözlerinin içine, Ekrem Başkan'ın değerli eşinin gözünün içine, ailelerin gözlerinin içine, Türkiye'nin gözünün içine bakarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız masumdur. Atılanlar iftiradır. İnsan içine çıkamayacaklar. Siz iftiracılarsınız. Siz dersiniz. Biz buradayız. Buradayız. Hep birlikteyiz. Rakibinden bundan daha çok korkan,
bir başka siyasetçi yoktur. Ekrem Başkan sosyal medya hesabından sesini duyuruyor diye sosyal medya hesabını kapattılar. Fotoğraflarını, pankartlarını, afişlerini toplattılar. Oysa İstanbul'un son seçilmiş, halen daha İstanbul Belediye Başkanı unvanını taşıyan kişisi Ekrem İmamoğlu'dur. Tutuklu olduğu için yerine grubumuzdan bir vekil seçilmiştir. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı geri dönene kadar onun görevine vekalet etmektedir. Oysa seçilmiş kişinin resmini belediyenin panolarından, sesini seyahat edilen metroların vagonlarından kaldırmaya çalışanlara buradan söylüyorum. Yasaklamalarla, resim indirmeyle, ses kısmayla bu milletin gönlünden Ekrem Başkan'ı sökemezsiniz. Yenileceksiniz. Yenileceksiniz. Bütün resimleri indirseniz, pankartları toplasanız, bütün sesleri kıssanız da günü gelecek Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz. Yüz gündür hiçbir iddialarını ispat edemediler. Boş dosyalar ellerinde patlayınca itirafçı aramaya başladılar. Ailelere, evlatlara, eşlere saldırıyorlar. Para bulacağız diye küçük bir çocuğun kumbarasına dahi el koydular. Bir kızımızın kulağındaki küpeyi alıp onu altın sanıp sökmeye kalktılar. Kulağına dedektör tuttular. Kadın tutuklulara avukatları olmadan uzaktan bağlantıyla ekrandan bağlanıp süremiz dar, 5 dakikan kaldı, 5 dakika içinde istediklerimi söylemezsen, benim dediğim gibi bir ifade vereceğini söylemezsen beni de evladını da 20 yıl göremezsin diyecek kadar haysiyetsizleştiler. Ve yine bir tutukluyu Kandıra cezaevinden Çağlayan'a rızası olmadan, haberi olmadan, ailesi bilmeden, avukatı çağrılmadan götürdüler. Orada bir salona değil, bilinmedik bir odaya götürüp bir başsavcı, 3 savcıyla karşısına geçtiler. Psikolojik baskı, sosyal işkence, tehdit ve avukatım nerede deyince onun yanında rahat konuşamıyorsun. Biz seni sorguya değil sohbete çağırdık. Bu sohbetin sonundan özgürleşerek ayrılabilirsin dediler. Bunu yaparken bir başsavcı ve 3 savcı birlikte oradaydılar. Buradan HSK'ya sesleniyorum. HSK'nın başkanı olan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Türkiye'de yargı konusunda sözü olan, fikri olan, görevi olan, eğitimi olan herkese sesleniyorum. Bir sorgulamada avukatın bulundurulması kaç yıllık kazanımdır? Var olan avukatsız ifade alıp iftiracıya zorlamak ve buna karşı kimsenin harekete geçmemesi ne demektir? O salonlarda o başsavcıyı, 3 savcıyı yetkisiz bir şekilde bu işi yapmasına susanlara sesleniyorum. Görevinizin başına dönün. Gereğini yapın. O küstahlara haddini bildirin. Yoksa bu millet size haddinizi bildirecek. Ekrem Başkan'ın gencecik pırıl pırıl avukatını görevini yapıyor diye aleyhte verilen ifadeleri, iftiraları edinmeye çalışıyor diye, savunma bütünlüğü oluşturmaya çalışıyor diye aldılar, içeriye tıktılar. Güya bunun için yaptılar ama birazdan bahsedeceğim. Bir masak raporunu hallaç pamuğu gibi attığı için, bir babaya, bir evlada atılan iftiraları ortaya çıkardığı için, masa ve savcıya suçüstü yaptığı için anlatamasın diye içeriye koydular. Bir tutukluyu ifadeye götürdükleri sırada eş zamanla eşini de gözaltına alıp tutukluya eşin de gözaltına sevk.
Burada iyi bir ifade verirsen akşam evde buluşursunuz deyip iyi ifade vermezsen eşini de tutuklayacağız, evlatlarına kim bakacak diyecek kadar hadsizleşebildiler. Ekrem Başkan'ın evladını, babasını kumpasa dahil etmeye çalıştılar. Hasan İmamoğlu'nun evinin önündeki bahçeyi köstebek gibi kazdılar. Olmayan parayı boş tarladaki kör kuyularda aradılar. Aslında o kuyulara kararmış vicdanlarını gömdüler. Tutuklanan arkadaşlarımızı uzak cezaevlerine sürdüler. Avukatlarından uzaklaştırdılar. Ailelerinden uzaklaştırdılar. Yaşlı annelerinin, babalarının ziyaretinden mahrum ettiler. Bazı tutukluların adli suçluların bulunduğu koğuşlara sevk ederek ailelerini tedirgin ettiler. Yatak vermediler. Günlerce nöbetleşe yerde yatırdılar. Ve bunu yaparken kendi aralarında filanca savcı eskiden cezaevi savcısıydı. Bütün cezaevlerini, koşulları biliyor. Hangi koğuş tedirginlik yaratır? Kim nerede kaç gün dayanır biliyor. Patır patır sökülecekler, bu ifadeleri teker teker imzalayacaklar dediler. İşte o iftiralara, birbirine karşı iftira atıp kendini kurtar dene, hem kendine hem herkese kazılan kumpasa alet olmayanlara, o iftira çukuruna düşmeyenlere selam olsun. Aileleri burada, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Gözaltındaki arkadaşlarımızı iki yanlarına birer polis sıraya dizerek, ellerini önlerinde bağlayarak, devletin polisine görüntülerini çektirip medyaya servis ettiler. Darbe dönemlerinde yaşanan ayıbı 2025'te bu millete yaşattılar. Bu ülkeyi o hale düşürmekten utanmadılar. Belediyede açtıkları kasadan, Gazi Osman Paşa, Hakan'ımızın kasasından belediyenin resmi mührü çıktı. Belediyenin resmi mührü. Yine koruma müdürü Mustafa Akın'ın namuslu bir polis olan, devlette şanla şerefle ödül belgeleriyle görev yapmış olan, yıllardır Ekrem Başkanımızın ailesinin yanından ayrılmayan Mustafa Komiser'in Yayla'daki evine gittiler. A101'den satın alınmış dandik bir kasanın içinde 48 tek resmi silahta kullanılacak mermiyi buldular. Ancak ekranın yarısına kırmızı kırmızı yazarak efendim kasadan gizli kasalara ulaşıldı diyerek kasadan boşaltılan dolar görüntülerini servis ettiler. Tutanakta kasada mermi bulunmuştur yazıyor. TRT çıkan dolarları gösteriyor. Kasada belediyenin mührü bulunmuştur yazıyor. TRT Haber euro çıkartıyor. Buna itiraz edince böyle bir arama tutanağı yok, altında imza var, kasalardan para çıkmadı deyince elimizde görüntüler yoktu, stoktan video kullandık, kusura bakmayın dediler. Kusura bakmak değil. Bu stok videoyu size kim yolladı? Boş kasaya rağmen basın görüntüleri kim dedi biliyorum. Bu görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan, seçime kadar bekle. Özgür Özel neyine güveniyor? Millete güveniyorum lan. Millete güveniyorum. Milletten başka güvenecek kim var? Millete güveniyorum, millete.
Aktaş diye birisi. Girmediği yer, girmediği ihale yok. Ne eksik kalmış Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne Sayıştay, ne Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ne Isparta Belediyesi. 20'den fazla büyük üniversite, devlet hastanesi, şehir hastanesi, neredeyse bakanlıkların hepsi. Hepsinde Aziz İhsan Aktaş var. Bunu aldılar, içeriye koydular. Sadece Beşiktaş'la Esenyurt'la ilgilendiler. Kendisini içeride tuttular ve bu kişiyi suç örgütünün başı olarak tanımladılar. Sonra kendisinden bizim pırıl pırıl arkadaşlarımızı karalayacak bir ifadeyi alınca onu serbest bıraktılar. Öyle bir noktadayız ki düşünün, bir suç örgütünün lideri suçu itiraf ettiği için dışarıda, şoför, sekreter ve konuyla ilgisi olmayan arkadaşlarımız içeride. Bunlar adaleti yere çalıp menfaati baş tacı edenlerdir. Günü gelince bizim masum arkadaşlarımız gibi haksız, hukuksuz, işkenceye muhatap olmayacaklar ama yargının önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Mutlaka. Soruşturma ne kadar saçmaysa, sorular o kadar komik, soranlar o kadar aciz, yanıtlayanlar o kadar masumdu. İBB, eski İBB Genel Sekreteri Mehmet Çakıroğlu'na Ekrem İmamoğlu'yla niye bu kadar çok telefonda konuştuğunu sordular. İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik'in evinden 2 yarım, 2 çeyrek, 3 tane gram altın çıkmıştı. Bunları kimden rüşvet aldın diye sordular. Sünnet takısından yolsuzluk çıkarmaya çalıştılar. Özel kalem müdürümüz Kadriye Hanım 2021-2022 aracın İpsala'dan dışarıya çıkmış. Ekrem Başkan'a verilen rüşvetleri yurt dışına mı kaçırdın diye sordular. Kadriye Hanım dönüp aracı 2023'te satın aldığını söyleyince bunu bilmiyorduk, kusura bakmayın dediler. Zeytinburnu adayımız Onur Soytürk, babanın adına, kayınpederinin adına Atina'da hesap açtırmışsın, oraya para yatırmışsın dediler. Onur Soytürk Atina'ya hiç para yatırmadığını, kayınpederinin adına da hesap açtırmadığını, açtıramayacağını söylediler. Bir yolunu bulmuşsun, açtırmışsın, nasıl bu kadar eminsin deyince, 4 yıl önce ellerimle toprağa verdim deyince dönüp başın sağ olsun dediler. Bilhassa kadın tutuklulara inanılmaz bir psikolojik şiddet var. Medya AŞ'nin önceki genel müdürü İpek Elif Atayman avukatlarına haber vermeden kelepçeli ellerine bir kumanya, bir parça ekmek tutuşturularak bilekleri morarana kadar 7,5 saat süreyle Afyon'a sevk ettiler. Vardığında bir ranza bile vermeden yerde yatırdılar. Eşyaları çöp torbasında arkadan geldi. 80 yaşındaki babası ve oğlu bunu duyup Afyon'a gidince 7 saat yolculuğun sonunda sistem hata verdi. Gelecek hafta gelin, görüştüremeyiz deyip geriye yolladılar. Fatoş Pınar, Medya AŞ'nin son genel müdürü. Ömrü boyunca dünyanın en iyi şirketlerinde en üst düzeyde görevler yapmış. Müthiş bir finansçı. 8 yıldır dünyanın en büyük bankalarının birinin Türkiye'de başında. Alınmış getirilmiş. En iyi görevleri icra etmiş. Ne suç, ne hata, ne kusur. Ama kendisini alıp Ekrem Başkan'a iftira at, şartnameyi
onun istediklerine göre düzenledin dediler. Dedi ki biz işin teknik tarafındayız. Ne gerekiyorsa onu yaparız, ne gerekiyorsa onu yazarız. Bir firma ismi duymadım, bir telkin gelmedi. En iyisine verdik, en iyi hizmeti aldık. Ben bunu yapamam dedi. Yapamazsan Düzce 288 kilometre dediler. 40 kişilik koğuşa 62. kişi olarak sevk ettiler. Yerlerde çocuklarda yatırdılar. 2 tane evladı var eşinden ayrı. Yaşlı anne babası 84-86 yaşında, evlatları orada. Ve her seferinde iftira at, evlatlarına kavuş diyorlar. Ceyda arkadaşımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ etkinlik koordinatörü. İBB'den ayrılalı çok olmuş. Emekli, hakkındaki suçlamalarla ne tarih tutuyor, ne belge tutuyor. Sadece gizli tanık. Yanlış dönemin çalışan listesi önüne konulduğu için iftira atarken onun da ismini söylediği için halen daha tutuklu tutuluyor. Bilhassa kadınları ve çok sayıda tutukluyu ara ara çağırıp iftira atmalarını hala daha zorluyorlar ve psikolojik işkence uyguluyorlar. Buradan söylüyorum, suç işliyorsunuz. Buradan söylüyorum, kul hakkına giriyorsunuz. İnsanlara sırf İmamoğlu'nu suçlasınlar, belediye başkanlarımızı suçlasınlar diye elinizde olmayan kanıtları üretebilmek için eziyet ediyorsunuz. Evlatlara, eşlere, ailelere dokunmak örfte yok, törede yok. Ama andolsun ki başaramayacaksınız, andolsun ki kazanamayacaksınız, andolsun ki bu kötülüğün hesabını er ya da geç vereceksiniz. Şerefli yargı ve emniyet mensuplarımızı bir kenara koyarak bu cuntanın üyelerine ve talimat verdiklerine sesleniyorum. Özgür Özel'in değil ama adaletin er ya da geç açılacak bir kara kaplı defteri vardır. Hepiniz işlediğiniz suçlarla o deftere kaydediliyorsunuz. Siz yüce Türk adaletini kirlettiniz. Bu devleti lekelediniz. Andolsun ki gün gelecek, o defter açılacak. Hepiniz bunun hesabını teker teker vereceksiniz. Şimdi Erdoğan, gençler de gülüyor öyle söyleyince, Erdoğan yurt dışına çıkışımı fırsat bilmiş. Ben yokken onu men ettiğim bir işe girmiş. Ne diyordu? Ahtapot diyordu. Ne diyordu? Kolları orayı burayı sarıyor diyordu. Ben ona, ben sana ahtapotu göstereceğim deyip de gerçek ahtapotu gösterince sus oldu. Ahtapot dersen izleyeceksin dedim. Ben yokken, bak gösteremiyor, söyleyemiyor yorumları köşelerde yazılınca, ben yokken, yurt dışındayken bir cümlenin içinde hızlı ahtapot demiş. Radara girdin Erdoğan. Yakalandın. Ahtapot filminin son versiyonuyla hep birlikte milletin karşısına çıkalım bakalım. Bu karanlık organizasyon kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Herkese göstereceğim inşallah o ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye. Almanya'daki soruşturmada AKP'nin Deniz Feneri yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtiliyordu. Biz sizi her zaman Deniz Feneri'nin bir gizli gönüllüsü olarak gördük. O nedenle siz bizce bir Deniz Feneri'siniz. Ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. Bir yanda öldürülen bahis patronu Halil Falyalı, diğer yanda eski Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi, üst düzey AKP'li siyasetçiler ve MİT. Neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemide bayağı bir para değil mi? Şimdi gemi var, gemicik var. Güne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum. Kızılay
Depremin 3. gününde meğer ahbaba çadır satmış. Pekcan önce şirketi İşin Bakanlık'tan hibe almış, ardından dezenfektan üretmiş, hibeyle ürettiği ürünleri fahiş fiyata kendi bakanlığına satmıştı. Bu arkadaşlarımızla ilgili linç kampanyalarını kınıyorum. Dünya üzerinde kamudan en çok ihale alan firmalar bunlar. Aklınıza ne iş geliyorsa bunlar alıyor. İktidar Mehmet Cengiz Beyefendi'ye olağanüstü tutarlarda ihaleler veriyor hem de borçlarını siliyor. Son 10 yılda 30 defa vergi ve harç borcu indirildi. 30 defa. Yapacağız. İnadına yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadı uzun süredir Arap medyasında yatırım fırsat olarak sunuluyor. وتؤهله للحصول على الجنسية التركية. Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anladım. Devletin kasası soyuluyor mu, soyulmuyor mu? Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. 22 ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. 1 trilyon civarı param var. Evet. Benden önceki İçişleri Bakanlarının oğluyla ilgili evde bir takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri var. Hırsız evin içindeyse kilit yararsız ve nafiledir. 17-25 aralığının kara kutusu bize göre kaçak ve karanlık saraydadır. Çünkü 17-25 aralığının göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır. Gizlilik kaydı olan bu dosyalar medyaya servis ediliyor. Anladım. Evet, tamamıyla sürpriz inşallah. İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Oğlum ben her cuma bir tane ayet sallıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasöre İçişleri Bakanlığı biz bakacağız diyerek el koymuştu. Dosyaların akıbetine ilişkin 10 aydır henüz bir ses yok. Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi Melik Gökçek hakkında 100'e yakın suç duyurusunda bulundu. Savcılıksa Gökçek'i ne ifadeye çağırdı ne de bir dava açtı. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Bu oyunun içerisine bulaşan, bu oyunda aktif rol alanları tarih affetmeyecektir. Ahtapotun kolları bir deşifre oluyor. Al sana ahtapot bu. Al sana ahtapot. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Aranan ahtapot bulundu. Buradan Erdoğan'a bir kez daha seslenirim ki sen geçmişte Ergenekon ve balyoz kumpaslarının savcısıydın. Kendin söylüyorsun. Sen o zaman Zekeriya Özler'e kefil oldun. Ben kahraman askerlerimize, ben Mehmet Aberal'a, Mustafa Balbay'a, İlker Başbuğ'a kefil oldum. Senin kefil olduğun Zekeriya Öz 15 Temmuz sürecinde bu ülkeden fare gibi, sıçan gibi kaçtı gitti. Benim kefil olduklarım alınları açık, başı dik aramızda dolaşıyorlar. Benim kefil olduklarım aramızda dolaşıyor. Hatta bir tanesi Mustafa Balbay ilk 100 günü anlattığı Asla Vazgeçme diye bir kitap yazdı. 3 kez Ekrem Başkan'la Silivri'de görüşerek, benimle görüşerek, ailelerle, arkadaşlarla görüşerek, içinde Asla Vazgeçme yazan bir not, arkasında Ekrem Başkan ve arkadaşlara mektup yazılabilecek bir zarfın içinde bir kitap yazdı. Bu kitabın gelirini de bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan, bursu kesilen, yurttan atılan öğrencilere burs olarak vermeyi taahhüt etti. Benim kefil olduklarım şimdi insanlığın gereğini yapıyor. Benim kefil olduklarım alnı açık başı dek geziyor. Ama Erdoğan çıkmış, o gün ne söylüyorsa bugün yine aynı kefaleti, aynı cesaretle ve aynı çıkarcılıkla siyaseten birilerini karalamak için bir savcıya verdiği görevi sanki hukuka dair bir şeymiş gibi yaparak kullanmaya çalışıyor. Dönüp dolaşıp bazen de bana şöyle sesleniyor.
Özgür Özel, gel etkin pişmanlıktan faydalan. Ekrem'e sırtını dön. Arkadaşlarına sırtını dön. Ailelerine sırtını dön. Gel burada partinin başında otur diyor. Beni partime yapılan yargı kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle dizayn etmek istediğini itiraf ederek partinin başında kalmayı, bana rüşvet teklif edip partiye çökmeyi, partide butlan yapmayı, partiye kayyum koymayı tehdit unsuru yaparak arkadaşlarımı terk etmeye zorluyor. Kendisine cevabım şudur. Öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde, gerçek cumhuriyetçilerde menfaat için, makam için arkadaş satacak, etkin pişmanlık yapacak kimse yok. Ama senin son pişmanlığın fayda etmeyecek Erdoğan. Son pişmanlığın fayda etmeyecek. Makam mevki gözetmeden, başıma ne gelir demeden ya da buradan bir fırsat nerelere giderim, ne imkanlar bulurum demeden davasına sahip çıkanlara, arkadaşlarına sahip çıkanlara, namuslu insanlara sahip çıkanlara selam olsun. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer onlardır. Hepsinin alnından öpüyorum. Bozuk düzende sağlam çark olmaz. 19 Mart darbesiyle zaten krizdeki ekonomiyi hepten dibe batırdılar. Bu darbe bölgemizdeki gerilimler yoğunlaşırken yapıldı. Darbenin mali ayağı olup finansmanı sağlayan kişi ise rasyonel politikalara dönüş sözüyle gelen ama Türkiye'yi Avrupa'nın en fakiri haline getiren Mehmet Şimşek oldu. Dünyaya demokrat, ortalama AKP'linin üzerinde demokrat, daha yetkin biriymiş gibi servis edilen Mehmet Şimşek, biz bu rezervleri bugünler için biriktirdik dedi. Darbeye hazırlandıklarını itiraf etti. Darbenin mali ayağı olduğunu itiraf etti. Bundan sonra Mehmet Şimşek'in ne Türkiye'de ne dünyada itibarı yoktur. Onun peşini bu leke bırakmaz. Onun peşini Özgür Özel bırakmaz. Masa hazırlattıkları raporlar çarpıtma ve hatalarla dolu. Birinci MASAK raporunu darbeden aylar önce konuşmaya başladılar. MASAK raporu. Soruşturma açılınca anladık ki 3 Mart'ta istemişler. 10 Mart'ta görevlendirme olmuş. 7 gün içinde hızla 17 Mart'a kadar raporu tamamlamışlar. Ve aylarca MASAK raporunda şu var bu var dediklerinin hepsi yalan çıktı. 23 sayfalık raporu hazırlayan uzman yardımcısı rapora suç gelirinin ve aklama suçu bulamadım. Ancak yine de takdir savcılığındır dedi. Nerede o belge? İşte size MASAK raporu. İşte size gizli MASAK raporu. Diyor ki suç gelirini aklama suçunu ben bulamadım. Ancak yine de takdir Sayın Cumhuriyet Başsavcısınındır dedi. Hiçbir delil olmayan o MASAK raporu, birinci MASAK raporu bir torba peçete kadar değersizdir. Ondan sonra ikinci MASAK raporuna bel bağladılar. İkinci MASAK raporu gelince tüm deliller burada. İlki aceleye gelmişti dediler. 44 gün aradılar, taradılar, 181 sayfa rapor yazdılar. Bu raporun sonunda ortaya çıkan şudur. Raporun MASAK şu kişileri araştır deyip onun bulduğu kusurlar değil, savcının iftiracıya söylettiği, gizli tanıktan aldığı, ona verdiği ondan aldığı, itiraf gibi yaptırdığı iftiraları belirleyip bunları incele dediler. 181 sayfanın sonunda. Örneğin Ekrem Başkan'ın evladına yurt dışına para kaçırdı diye iftira atmışlardı. O raporda
o raporda. Bir hareket 4 kez, 8 kez farklı yazılmış. Avukat Mehmet Pehlivan bunları dakikalar içinde buldu. Koştu geldi. Genel başkanım dedi. MASAK raporunda olan her şey 4-8 kat şişirilmiş. Ve Ekrem Başkan'ın oğlu konusu şu şekilde bir gerçekliği var. Aylardır yurt dışında bir şirkete ortak olmak için babadan para istiyor. Ekrem Başkan, benim orada batırılacak param yok. Varsa paran yaparsın. Ben sana bu konuda para vermem diyor. Annesini ve dedesini ikna ediyor. Annesinin neyi bozdurdu? Dedesinin 17 yıllık mevduat hesabından. 17 yıllık mevduat hesabından. Kira geliri koymuş, onu koymuş, oradan almış. 17 yıllık vadeli mevduat hesabından. Vadesi dolduğu gün çekip de torununa verdiği parayı yurt dışına kaçırılan rüşvet parası diye gösterecek bir haysiyetsizliğe giriştiler. Ama şu kadarını söyleyelim. Rapordaki bütün hataları ortaya koyup masaya itiraz eden Mehmet Pehlivan'a yapay zekayla çalışıyoruz. Bazen böyle hatalar yapıyorlar dediler. Bu Mehmet Pehlivan televizyon çıkıp bu raporu anlatmasın, bu iftirayı anlatmasın diye o gün çağırdılar. Ayağıyla giden Mehmet'imizi tuttular ve Tekirdağ Çorlu'da cezaevine koydular. Mehmet'in masumiyetine de Ekrem Başkan'ın evladının masumiyetine de Özgür Özel kendi namusu kadar kefildir. Bu kadar söylüyorum. İşte millete para değil, darbecilere mali cephane bulan Mehmet Şimşek, bu raporda izin veren Mehmet Şimşek'tir. Kişilerin birikimlerine, malına, mülküne hukuksuzca el konmuştur. Uzun süredir ekonomide hakim olan güven kaybı bu yüzden derinleşmiştir. Milli iradeyi gasp etmek isteyenler, halkın parasını da gasp etmişlerdir. Darbenin ekonomideki hesabının akıl almaz boyutlara ulaştığını maalesef bağımsız ekonomistler teker teker teyit etmektedir. 100 günlük fatura 150 milyar dolar 6 trilyon lira olarak hesaplanmıştır. Ekonomiye ilk şok Türk lirasındaki değer kaybıdır. Merkez Bankası bugüne kadar 60 milyar dolar rezerv satmıştır. Darbenin ilk faturası 2,4 trilyon liralık kamu zararıdır. Ekonomide son 34 yılın en büyük yabancı sermaye çıkışı yaşanmıştır. Borsada panikle 1,5 trilyon liralık değer kaybı yaşanmıştır. Türk lirası 19 Mart günü %4, bugüne kadar %8 değer kaybı yaşamıştır. Türk lirasına güven erozyona uğramış, paramızdaki değer kaybı iğneden ipliğe her şeyin fiyatına yansımıştır. Darbeden önce asgari ücret 4 çeyrek altın alırken bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. Darbeden önce en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alırken bugün bu 2 çeyreğe düşmüştür. Darbe asgari ücretliye 1, emekliye yarım çeyrek altına mal olmuştur. Halkımız 19 Mart'la çok daha yoksul hale gelmiştir. Ve iç ve dış borçlar ile yandaşa ödenen köy, kamu özel işbirliği garantileri yükselmiş, darbeyle kamunun mali yükünde 2,4 trilyon lira artış yaşanmıştır. Henüz kazanılmamış parayı dahi gasp ettiler. Kamu finansmanında vatandaşın vergi yükü daha da ağırlaştı. Türkiye'nin borçlanma faizi, bunu belirleyen CDS 100'ün altında olması gerekirken 250'nin, 300'ün, en kötü günde 380'in üzerine kadar çıkmıştır. Bu yüzden kamunun da özel sektöründe borçlanma maliyetleri artmıştır. 19 Mart öncesi %40'a inmesi beklenen politika faizi %46'ya fırlamıştır. Venezuela'dan sonra Venezuela'da %59, en yüksek politika faizi bizdedir. KOBİ'ler, esnaf %70'le borçlanmaktadır.
Ekonomiyi bu hale getirenler, faizi indiremeyenler ülkeyi bu durumdan çıkaramazlar. Döviz kredi borcu ve ekonomideki sarsıntının büyüme etkisiyle özel sektöre doğrudan 1,2 trilyon liralık yeni bir faturanın çıkmasına sebep oldular. Millet yüksek faize mahkum edildi. Ne enflasyon düşüyor ne faiz düşüyor. Çarklar durdu, iflaslar arttı, istihdam azaldı. İflas ve konkordadolar 5 ayda 1 yıl önceki rakamlara ulaştı. Yani 2024'te 12 aydaki iflas kadar 5 ayda iflas. 12 aydaki konkordato ilanı kadar 5 ayda konkordato ilanı yaşandı. 19 Mart'ın ardından işsizlik %32 ile son 10 yılın en yüksek noktasına ulaştı. 13 milyon işsizimiz, 5 milyon ev gencimiz var. Milletin ürettiği de işini, gücünü, hayallerini de gasp ettiler. 100. günde 6 trilyon liralık ekonomik hasar öyle bir paradır ki 100 günlük fatura Avrupa'dan satın almaya çalıştığımız, Avrupa'nın vermekte ayak sürdüğü, Türkiye'de yaşanan 19 Mart darbesinden sonra askıya aldığı Eurofighter'lara Türkiye'nin ödeyeceği toplam paranın 15 katıdır. 6 Şubat depremine asrın felaketi diyoruz. Depremdeki maliyet 100 milyardır. Bu darbenin maliyeti 150 milyardır. 1,5 deprem maliyetinin 1,5 katıyla muhatabız. 86 milyonun her birinin cebinden 70'er bin lira para çıkmıştır. 86 milyon her birimiz cebimizden 10'ar çeyrek altın kaybetmiş durumdayız. 100 günlük bu maliyetle neler yapılabilirdi? 13 milyon işsizimize 40'ar bin lira maaş bağlanabilirdi. Kredi alan 1,7 milyon öğrenciye 3 bin lira değil aylık 73 bin lira kredi bağlanabilirdi. 39 milyon vatandaşın tüm kredi kartı borçları silinebilirdi. 2 milyon esnafın her birisinin borçları silinebilir, her birisine 2,5 milyon lira hibe verilebilirdi. Kayıtlı 2,3 milyon çiftçinin tüm borçları kapatılır, borcunun 2 katı kadar hibe kredi verilebilirdi. Sosyal yardım alan 6 milyon haneye 83'er bin lira maaş bağlanabilirdi. Harcanan bu para asgari ücreti 30 bin lira yapın diyoruz, kaynak yok diyorlar. İhtiyaç duyulan kaynağın tam 120 katıdır. Asgari ücrete zam için bulunamayan kaynağın tam 120 katıdır. Hesap ortadadır. Bu darbeyi yapanlar milletin ekmeğini çalanlardır. Bu darbeyi yapanlar ekonomik krizi dış güçlere, hayali düşmanlara bağlayanlar bilsinler ki bu milletin sofrasının düşmanı 19 Mart darbecileridir. Şimdi 19 Mart darbesinin 100. gününde, 19 Mart'ın 104. tutuklamaların 100. gününde 100 günlük adaletsizliği konuşmak üzere buradayken bu sabah aniden İzmir'de ortaya çıkan yeni bir operasyonla uyandık. Artık adaletsizlikler bitsin, demokrasiye dönülsün diye beklerken birileri adaleti katletmeye devam ediyorlar. İzmir'de il başkanımız, önceki büyükşehir belediye başkanımız dahil 150'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu milleti 100. kara güne şafak baskınıyla uyandıranların bir amacı sadece kendi gördükleri o hayali ahtapota milleti inandırmaya çalışırken diğer taraftan bugünkü 100. gün mücadelemizi, etkinliğimizi, akşamki Saraçhane birlikteliğimizi engellemek, bizi paralize etmek, dikkati İzmir'e çekmek, buradakileri unutulmaya terk etmek hesabı vardır. Ama buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki bugün
100. kara gün. İstanbul mücadelemizin 104. günüdür. İzmir mücadelesinin 1. günüdür. İzmir'de operasyonun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihbarıyla yapıldığı gibi bir dezenformasyon az önce yalanlanmıştır. Elbette büyük yapıların içinde soruşturmalar, varsa suçlular haklarında işlemler olabilir. Ancak bugün İzmir'deki bu boyuttaki bir operasyonun yeni bir yargı kumpası olduğundan, iftira olduğundan ve kimleri kapsadığına bakıldığında CHP'nin içinde şimdi son kurultayda Özgür Özel'i destekleyenlere operasyon oldu. Özgür Özel onlara sahip çıktı. Şimdi karşısındakilere operasyon yapalım. Onlara sahip çıkmaz. Partiyi bölelim hesabı. Ne Özgür Özel'i ne Kuvayi Milliye'nin partisini tanımamaktır. Biz geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz. Biz haklıyla haksızı vicdanımızda tartan, birileri kara çaldı diye onlara siyasi pozisyonlar üzerinden bakan değil, herkesi kendimiz kadar, kardeşimiz kadar bu partideki herkesi kardeş bilenleriz. Kardeşini satanlara, yola çıktıklarını yolda bırakanlara, kurdukları partiyi 33 kişiyle kurup 2 kişi olanlara duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi birlikteliğin ve kardeşliğin partisidir. Yüzüncü güne yönelik bir başka operasyon ise gündemin değişmesi ve bir büyük tartışmanın başlaması, bunun üzerinden her şeyin yeniden şekillenmesi ümidiyle yapılan bir işle karşı karşıyayız. Zor bir konu. Dışarıdan ilk duyanı, görmeyeni yanıltan, toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu arttırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu. Ancak gün birilerinin peşinden gitmek, dayatılan ezbere gitmek değil, dönüp bakma günüdür. Dün akşam saatlerinde Türkiye'de yaygınlaşan ve hızla tansiyonu yükselten olayı ilk duyduğumda Leman gazetesi Hazreti Peygamber'in karikatürünü çizmiş. İlk tepkim, yanlış olmuş. Olur mu karikatür? Peygamberin resmi mi olur? İkinci tepkim, ya yapmamışlardır. Bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değil demek olmuştur. Aldım, karikatüre baktım. Kolayı şu, karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak, Peygamber Efendimiz'e bunu diyenleri ben de kınıyorum demek işin kolayıdır. Yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki, selamun aleyküm, ben Muhammed. Bunu Hazreti Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed peygamber katındadır. Melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş. İsmini sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı
bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazze'lidir. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Ama kolay, fırsat var. Peygamberin resmini çizdiler. Saldırın Leman'a. O Leman hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepiniz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman motokurye Samet'i kapak yapmış ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır. O motokurye Samet Ankara'da ölünce hikayesini hepimizin öngür öngür ağladığı Samet'tir. Çok bilinmez. Biz o Samet'in kardeşini, motokuryelerin davasını sürdüren, bütün motokuryeler için mücadele eden Berna Özgül'ü genç yaşında parti meclis üyesi yaptık. Berna, Lemancıların abisini kapak yaptıkları gün, burada söylememe gerek yok, Leman'ın maddi manevi destekleriyle okuyan Berna, mezun olduğu gün cübbesini aldı. Geldi cübbesini giydi. Bana abisinin, motokurye Samet'in kapak olduğu Leman'ı getirip teşekkür etti ve paylaştı. Dün akşam bilmezler Berna'nın Samet'in kardeşi olduğunu, Berna'nın Saadet'in kardeşi olduğunu, rahmetli Samet'in kardeşi olduğunu bilmezler. Leman gazetesi diyorlar. Geçen hafta Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ardından da bu paylaşımı yaptı. Ben rahmetli Samet'e, kız kardeşine, Leman gazetesinin bugüne kadar Filistin davasına sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki meclis tutanaklarına bakın. Manisa'da her siyasi partiden iyi gününde kötü gününde birlikte olduğumuz, yasımızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi bugün sizinle birlikte bu saygısızlıktır. Lanetliyorum. Oradan sonra çıkacak her olay. Yarın 2 Temmuz Madımak'ın yıl dönümü. Öyle Madımak'taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, hedef gösterenlerin, Allahsızlar, dinsizler diye saldıranların Türkiye'ye neyi yaşattığı ortadadır. Herkesi metanete, aklı selime, doğru yerde durmaya davet ediyorum. Bu yüz karası tablonun ortadan kalkması için yapılacaklar bellidir. Hukuksuzluklar bitmeden düze çıkamayız. Demokrasiye ve adalete dönülmesi zorunluluktur. Tutuklular ve ailelerine yönelik tehdit ve kötü muameleye, baskıya, avukatsız ifade uygulamasına derhal son verilmelidir. Bir an evvel tutuksuz yargılamaya geçilmelidir. Bu süreçte açıkça suç işleyen yargı mensuplarına bu davalardan el çektirilmeli. Mesleki soruşturmalar derhal başlatılmalıdır. Spekülasyonlara son verilmeli. İddianame bir an önce yazılmalıdır. Bir yandan terörsüz Türkiye deyip bir yandan Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan saçmalık derhal sona ermeli. Kayyum atılan belediyeler sahiplerine iade edilmeli.
ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İttifakı, İstanbul İttifakı, Şişli İttifakı, Esenyurt İttifakı bir suç değil, Kürtlerin demokratik zemine daveti ve kardeşçe siyasi mücadelenin en önemli göstergesidir. Arkalarındayız, yanlarındayız. Bir sorumlusu varsa buradadır. Başka kimseye saldırmayın. Biz sadece tarafsız mahkemelerde adil yargılama istiyoruz. Yargılamaların da TRT'den canlı yayınlanmasını istiyoruz. Tüm milletimizin suçlamaları da cevaplarını da görmesini istiyoruz. Türkiye bu kabustan ancak böyle uyanacaktır. Ve ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. 2 grup başkan vekilim burada. Bir diğeri şu anda mecliste Ankara'da. 2 maddelik kanunla yargılananların talep etmesi halinde yargılama televizyonlardan canlı yayınlanabilir diye yazdığınız durumda millet iftirayı da cevabı da görecektir. Savcısına güvenen karşıma çıksın. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Yürütülen bu mücadele, bu millet tertemiz bir mücadele yürütmektedir. Dünya tarihinin en güçlü, en barışçıl direnişini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 100 günlük bu direniş, mücadelenin 100 akıdır. Bu 100 gün, adaletin, demokrasinin 100 karası ama birlikte mücadelenin, toplumsal muhalefeti kenetlemenin 100 akıdır. Bu durumda, bu şartlar altında, bu 100 gün boyunca her birinden dayanışma gördüğümüz, gerek koşup Saraçhane'ye gelen, orada konuşan, dayanışma gösteren ve tüm partilileriyle birlikte bizimle birlikte olan eksiksiz tüm muhalefet partilerine, genel başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette ki şunu biliyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Biraz önce de söyledim. Bugün 100. gün ama biz yeni başlıyoruz. Umudumuzu kıramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Gerekirse dünyanın en uzun kampanyasını yürütmeye hazırız. Son nefesimize kadar bir büyük mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bir yandan iş cephe diyerek, bir yandan bu milleti bölenlere sesleniyorum. İş cephe zayıfladıysa siz zayıflattınız. Biz tahkim etmeye uğraşıyoruz. Birliğimizi bozdunuz, yeniden kurmaya uğraşıyoruz. Ekmeği küçülttünüz, yeniden büyüteceğiz. Geleceğimize el uzattınız, o geleceği milletimizle birlikte yeniden inşa edeceğiz. Siz güçlü falan değilsiniz. Milletten korkan, sandıktan korkan acizlersiniz. Haklı değilsiniz. Aksine iftiracısınız. Meşru değilsiniz. Arkanızda milleti artık bulamıyorsunuz. Ve buradan hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak size sesleniyoruz. Biz adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Cesaretiniz varsa anayasaya göre yapılacak erken seçimde Recep Tayyip Erdoğan
aday olabileceğine göre 2 Kasım 2025 Pazar günü bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Karşımıza ister Erdoğan, kim çıkarsa çıksın. Sandık istiyoruz. Seçim istiyoruz. Kararı millet versin istiyoruz. Milletten kaçmayın. Biz adayımızla, örgütümüzle, enerjimizle buradayız. Hakem millettir. Gelin milletin karşısına çıkalım. Biz milletle yürümeye devam ediyoruz. Bütün İstanbul'u, iradesine sahip çıkan tüm İstanbulluları bu akşam 20.30'da Saraçhane'ye eyleme bekliyorum, eyleme. Milletimizi 2 Kasım Pazar sandığa bekliyorum. Gazi'nin partisini iktidar yapmaya, Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapmaya, hep beraber önce Saraçhane'ye, sonra geleceğe yürüyoruz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz.